Herkese merhaba arkadaşlar. Herkesin beklediği ucuzluk mağazası geldi. 7 gün boyunca sürüyor. Şimdi sizle nelere almanız lazım, neleri alabilirsiniz bunun hakkında değerlendirme yapalım. Ve bir bakın ben ne alabiliyorum. Ben kendimce baktığım zaman bir şey alamıyor gibiyim de. Yine de ben sizin için bir değerlendirme yapacağım. Şimdi arkadaşlar ışık dokuyucu sandığı gelmiş. Gördüğünüz gibi buradan 11K kahraman veriyor. Ama bunun çıkma olasılığı çok düşük. Buradan bir birikim yapılabilir mi? Ee, çok sıkıntılı bir durum buradan yapılması ama bu 11K Hero'da zaten çok pahalı bir şey. Ondan dolayı az veriyor. Ee, Ben şimdi bunu başka kaleden çekiyorum ama ışık dokuyucu sandığı başka bir kalemde var. Şimdi size o kaleden açılışını göstereceğim. Siz kendiniz değerlendirin. Yani burada neredeyse 7K mücevher. Acaba verilir mi? Verilmez mi? Siz kendiniz bunu değerlendirin. Şimdi şunu söylemem lazım ki arkadaşlar buradan ne alırsanız alın sürekli bir şekilde aynı şeylere odaklanırsanız aynı ekipman parçaları, aynı taşlar, yani ne bileyim çok kafaya taktığınız ışık dokuyucu sandığı hepsinde aldığınız yani bir şeye odaklandığınız zaman zor da olsa e, tam tamına bitiremeseniz bile bir şekilde oraya ulaşma olasılığınız yüksek. Çünkü oyun zaten neredeyse 9. yılında. Yani düşünsenize bu kadar uzun bir süre oynayıp da sürekli her ucuzluk mağazası geldiğinde bunlardan aldığınızı düşünün. Sizce de birikmez mi? Şimdi ondan dolayı çok iyi düşünün. Mücevherlerinizi iyi saklayın. Ben geçen gün bir sosyal platformda denk geldim biriyle. Mecbur girmek zorunda kaldım konuşmaya. Çünkü mücevherini adam şeye kullanıyor. Saldırı taşı almak için e, nasıl diyeyim şuradakine şöyle mücevhere girelim sandık. Şuradaki sandıklara kullanıyor arkadaşlar bunu yapmayın. Burada mücevher sandığı alıp ekipmana saldırı taşı yapma düşüncesi içerisinde alıyor. Buradan da kuşatma saldırı da çıkabiliyor, savunma da taşı da çıkabiliyor ama bekletip buradan e, taş alabilir. Yani acele etmeyin bazı konularda. Dediğim gibi mücevherlerinizi iyi saklayın. Etkinlikler peş peşe geliyor. Yetiştirilemiyor zaten etkinlikler. Yani bir oyuncu olarak etkinlikleri yetiştiremiyorsunuz. Mücevherleriniz yetmeyebilir. Festival geliyor oraya harcıyorsunuz. Başka bir şey geliyor oraya harcanıyor. Bu mücevherlerinize falan dikkat edin. Elinizde tutun. Hızlarınızdır. Sadece etkinlikleri takip edin. Onları da düzgün bir şekilde yapın. Şimdi arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi biz burada bir şeyleri yorumluyoruz, yapıyoruz, takip ediyoruz. Şunu yapın diyoruz, bunu yapın diyoruz. Bunu eğer ki bizi takipteyseniz inan ki kendinize inanın ki diğer oyuncuların kat ve kat önüne geçiyorsunuzdur. Buradan alacağınız iki tane bilgi, iki tane pratik bilgi, yapılması gereken şeyler ya da yönlendirdiğimiz şeyler sizi diğer oyuncuların illaki önüne geçirecektir arkadaşlar. Ben şimdi görüyorum mesela insanlar şunu diyebiliyor ya işte kanalı görüp de ya usta bana mücevher sallar mısın? Bir şeyler yollar mısın? Ya arkadaşlar zaman zaman zaten bu yapılıyor. Bunu zaten yapıyoruz. Birçok kişiye zaten hediye dağıttık. Ama önemli olan buradan benden alacağınız nasihattir. Bunlar sizi zaten diğer insanların önüne geçirecektir. Bu konulara dikkat edin, buraya dikkat edin. Zaten şimdi bu videoyu çekerken şimdi mesela denk geliyorsunuzdur. Diyelim ki içinizde vardır 5-6 yıllık oyuncu. Bu sefer diyor ki ya benim bu videoya ihtiyacım yok. Bunu ayırt etmesi de biraz zor. Ama günden güne yeni başlayan oyuncularla dolu bu Lords Mobile. Sıfırdan başlayan oyuncularla dolu. Kanalı görüp de beni fark edip de birçok yeni oyuncu bana yazıyor. Hangi krallıktasın? İşte senin loncana katılabilir miyim? E, Bu gibi şeyler gelmeye başlıyor yani. İnsanlar gördükçe onun için diyorum ki yeni oyuncular çok. İlla ki hem yeni oyunculara hitap etmem lazım hem eski oyunculara. Ben de zaten eski oyuncuyum. Şimdi göreceksiniz ki ben hediyelerden bir şey alamayacağım. Ya gerçekten alamayacağım yani. Şuna bakıyorum. Bana
doğru düzgün hediye şey yok burada ucuzluk mağazasından. Onun için arkadaşlar zaten insanların önüne geçeceksiniz. Size buradaki önemli olan şey önemli bilgileri edinmek. Biz oynayarak tecrübe ettik. Siz burada videolardan izleye izleye işin profesyonel olun. Oyununuza bakın arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi ışık dokuyucuyu dediğim gibi şimdi videoda göstereceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ışık dokuyucu sıkıntılı. O kadar paketten, kutudan bir tane geldi. Düşme olasılığı zor. Bunu alıp almamakta sizin kararınıza bağlı. Kendinize yol gösterin. Mücevheriniz çoksa zaten buradakilerin hepsini alın geçin. Ama mücevheriniz kısıtlıysa, azsa 7 gün sürecek arkadaşlar. Burada alacağınız bir tane atıyorum yıldız taşı sandığı bile 30k yıldız mücevher istiyor. Yani 7 güne düşünün. Eder size 210k. Şimdi şampiyon taşı arkadaşlar, şimdi şampiyon taşı şöyle bir şey. Yeni oyuncular falan bununla uğraşmayın. Hani onunla uğraşmaya gelmez. Şampiyon taşı bildiğiniz kaptanlar için. Ancak kaptan kaleler kendilerini düzeltme yapabilirler. Şimdi normal kaptanlar var. Normal ekipmanlı olanlar var. Onlarda mesela şampiyon taşı yok. Çünkü şampiyon paketi çekmemişler. Şampiyon taşı diye bir şey yok onlarda. Ekipmanlara sadece her tipten birer tane saldırı taşı takılmış. Ama halbuki ikişer saldırı taşı, bir tane mix ekipman olarak söylüyorum. Şampiyon taşı takılması lazım. O da bu şekilde buradan biriktirilebilir. Ha, zor mu? Zor. Ama biriktirilebilir yani. Onun dışında yıldız taşı sandığı arkadaşlar. Yıldız taşı sandığı. Şimdi önceki videolarımda da göreceksiniz. Ben birkaç tane zaten bununla ilgili video attım. Kısa video da olsa. Şans işi. Biz buradan bakıyoruz ki diyoruz ki ya 30 tane bir açıyorum, bir tane. Birebir. Bir kutuya bir tane, iki tane kutuya iki tane. Neredeyse iki kutuya bir tane düşürecek. Ya o derece bizde şans yok. İnşallah alıyorsanız sizde şans olur. Anlaşma sandığı arkadaşlar, bu da aynı şekilde. Şimdi bu paralı yoldaş. Arkadaşlar bu paralı yoldaş. Bu da en önemli şeylerden biri. Şimdi bazı insanlar var. Buradan şimdi şöyle söyleyeyim. Ekipman yapıyorlar mesela. Para yatırmış, ekipman yapmış. Ama adam şuraya gidemiyor kafası. Ya ben bu ekipmanı yapıyorum ama paralı kahramanım yok. Yani ordu SLD veren paralı kahramanım yok. Ya da yoldaşım düzgün değil. Parasız yoldaşlarım var. Ya belli bir yerden sonra paralı yoldaşı olmayan kaptanın saldırıları pek bir işe yaramıyor. Zayıf kalıyor. Ne kadar şampiyon ekipmanı yapsan da. Gözle gördüğüm, bildiğim şu an insanlar var. Ekipman dizmiş ama paralı yoldaş almamış mesela. Onun için buradan, yani eğer parasız oynuyorsanız, normal oynuyorsanız buradan bu şekilde bunları biriktirin. Bu sürekli gelen bir şey. Bu paralı yoldaşları çok buradan düşürebilirsiniz. Bunu bence alın yani. Buradaki en önemli şeylerden biri bu. Bunu alabilirsiniz. Köz sandığı birikim yapabilirsiniz arkadaşlar. Köz sandığı herkes için geçerli. Zaten yeni başlamış oyunculara şunu söylüyorum zaten. Eğer ki mücevheriniz çoksa buradaki gördüğünüz çoğu şeyi alın. Köz sandığı olsun. Ekipmanı belki de yıldızla mitiklememiş olabilirsin. Köz sandığı belki senin için gereksinim değildir ama yarın öteki gün sana lazım olur. Onun için mücevheriniz çoksa alın. Ama azsa mücevherinizi mecbur elinizde tutmanız lazım. Onun için buna dikkat edin. Önemli şeyleri alın. Şimdi Bonaparte anlaşması, bu zaten yoldaş. Arkadaşlar bu zaten yoldaş. Piyade saldırı yoldaşı. Bu da aynı şekilde, bunu da alabilirsiniz. Bunu direkt alıyorsunuz zaten. Diğerinde rastgele geliyor ama bunda direkt alıyorsunuz. Onda da var mıydı? Bonaparte yok. O farklı, bu farklı zaten. Bunu direkt alıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi kaptan, normal kaptanlar, eğer yoldaşlarınızda eksikleri varsa bunu alın. Şimdi şuraya gelelim. 2 tane yeni ekipman
parçası var. Arkadaşlar şimdi burada düşünmek lazım. Yeni ekipman parçasına girmeli misiniz, girmemeli misiniz? Çünkü niye? Çünkü bunlar zor. Bunlar normal ekipmana göre zor. Yeni ekipmana göre arkadaşlar bunlar zor. Onun için girip girmemeye kendiniz karar verin. Ama yani parasız oynuyorsanız, normal oynuyorsanız normal ekipmanları yapın. Çünkü diğerlerinde zorlanırsınız. Tamam, şampiyon ekipmanları kadar zor değildir ama onlar da zordur. Şimdi buz kanat kalbi. Buz kanat kalbi arkadaşlar burada yani burada çoğu oyuncunun alması gereken ekipman parçaları zaten bunlar. Bunların hangisi eksikse, hangisini yapabilirseniz arkadaşlar iyi değerlendirin, iyi bakın. Yeni oyuncular, sıfır oyuncular, bunlar için bu parçalar çok çok önemli. Biz eskiler için bir önem arz etmiyor. Ama eksiği olan kişiler varsa buradan alıp ekipmanlarını tamamlayabilirler. Her zaman söylüyorum. Neyin üstüne giderseniz gidin. Orada o ekipman olsun, o taş olsun, başka bir şey olsun, yoldaş olsun, illaki ilerleme kat edersiniz. Üstüne koyarsınız her defasında. Burada gördüğünüz gibi ekipman parçaları vermiş. Bunlar normal ekipman parçası. Bunlardan alın arkadaşlar. Hangisi eksikse. Şimdi ejder taşı gördüğünüz gibi menzil SL'de veriyor. Artı 10. Azrail taşı menzilli CP veriyor. Bunlar da aynı şekilde saldırıyla CP taşı menzil üstüne. Bunlardan da almaya çalışın. Ama dediğim gibi şu var arkadaşlar. Eğer ki mücevheriniz çok değilse, şu an bende görünen mesela bana göre çok değil. Şu an bana yeter ama bana göre çok değil yani. Çok dediğim bundan kasıtlı bir şey değil. Çünkü buna çok deyip de bu mücevhere eğer buradaki şeyleri almaya çalışırsanız yetmeyebilir. Yani 7 gün boyunca bu mücevher bu parçalara yetmez yani. Benim düşüncem o şekilde. Onun için kendi değerlendirmenizi yapın. Çok dediğim bu gördüğünüz benim mücevherden ibaret değil yani. Şimdi dediğim gibi 2 tane menzille ilgili taş var. Bunu da seçerek alabilirsiniz. İkisinden hangisini almalı diyorsanız da zaten SL'de taşıdır arkadaşlar. SL'de taşı almanız lazım. Kurt sürü mührü tabi bu sonranın işi. Kurt mührü sonranın işi. Yeni oyuncuysanız buna hiç dokunmayın. Eğer ki mücevheriniz yoksa buna hiç dokunmayın. Bu buradaki şeylerin neredeyse sonuna doğru. Yani son sıralara koyardım ben yeni oyuncular için. Öteki türlü zaten eski oyuncularda illaki herkesin mührü eksiktir. Arkadaşlar herkesin mührü burada eksiktir. Bu mühürden almaya çalışın. Eski oyuncular için söylüyorum. Kaptanlara yardımcı olun. Hissetlerinize, mühürlerinizi takın. Burada kaptanlarınıza yardımcı olun. Şimdi yıldız taşı sürpriz sandığı var arkadaşlar. Bu da yeni ekipmanlarla alakalı. Alıp almamak size kalmış. Tabi bunu illaki eski oyuncular tamamlamıştır. Ebitiklemişlerdir. Eğer ki bu alınacaksa, yani çoğu oyuncunun bununla bir alakası yok. Bence bunu pas geçin. Bu o kadar önemli bir şey değil. Bunun dışında yıldız parşömeni var. Ben mesela yıldız parşömeni alabilirim. O da zaten vermiyor. O bir tane vermiş. Bunu normal kaptanlar ve ileri derecedeki kaptanlar bu yıldız parşömenini alabilir. Ya da buradan atıyorum mesela biz gibi alınacak bir şey yoktur. Gelip buradan yıldız parşömeni alabilir. Yarın öteki gün illaki önüne kale taması falan gelir. Yıldızlar geçersin yani. TP iksiri de arkadaşlar bu zaten eski oyuncuları etkilemiyor. Bu yenilerle alakalı. Yani bu iksiri arayan oyuncu ben çok gördüm. Biz için o kadar önemli değildi ama yeni oyuncular bir an önce iksir ihtiyaçları oluyor yoldaşlar için falan. Ama bana sorarsanız ben olsam bunun için mücevher harcamam mesela. Harcamam. Yeni de oynuyor olsaydım harcamazdım. Onun için bu konuya dikkat edin. Arkadaşlar benim alacağım bir yıldızı aldım. Bir de şunu alayım. Başka da bir şey yok. Bu kadar.
Zaten benim ışık dokuyucu bu zaten altın. Yani full. Dediğim gibi arkadaşlar benim buradan gördüğünüz gibi alacağım bir şey yok. Mücevher de bana kalacak. Şimdi siz kendinize göre bunun değerlendirmesini iyi yapın. Başka insanlara soruyorsunuz. Başka insanların yönlendirmesine dikkat edin. Herkes ben biliyorum, ben yapıyorum, ben oyunun piriyim moduna girmiş. Dikkat edin arkadaşlar. Biz yıllarca emek verdik. Gerisi sizde. Gerisi sizde nasıl? Yani burada görüyorsunuz, kanalda görüyorsunuz. Ne kadar video attığınızı görüyorsunuz. Kendiniz seçin. Yani bakın kendiniz seçin. Size öneri veren insan ne yapmış, ne etmiş, ne yapıyor, bilgi veriyor ama nasıl bir bilgi veriyor? Dediğim gibi ben geçen bir yerde sohbete mecbur karıştım. Neden? Bir tane adam soru soruyor. İşte diyor ki ben diyor saldırı taşını mücevherle alıyorum diyor. Ha, nereden alacağım, nereden bulacağım diyor. Başkaları atlıyor diyor ki git diyor lonca sikkesini işte o şeye ver diyor, kutuya ver diyor saldırı için. Diğeri aynı şekilde başkası geliyor diyor ki şuradaki mücevher sandığına mücevherini götür ona bas diyor falan filan. Ha mücevherini bassa girdim ortaya dedim ki mücevherle bu sandığı almayın. Girip buna basmış olsa şu an buradaki etkinliği değerlendiremeyecek. Yani değerlendiremez. Ona bulaşan insan tüm mücevherini sürekli oraya atacak ki bir an önce benim saldırı taşım olsun diye. Yani güya bilmişlik taslıyorlar arkadaşlar. Burada düzgün karar verin. Bunun için diyorum ki yıllarını vermiş olarak biz işimizi gücümüzü bırakmışız. Bakın gelip burada etkinlik değerlendiriyoruz. Ki gördüğünüz gibi benim bunlara ihtiyacım var mı? Şu an görüyorsunuz benim burada bunlara ihtiyacım var mı arkadaşlar? Yok. Kimin için uğraşıyoruz? Şurada arkadaşlar sizin için uğraşıyorum. Onun için siz de bunun kıymetini bilin, dikkat edin, yönlendirmelerime dikkat edin. Ben zaten size söylüyorum arkadaşlar şunu yapın ama siz kendinize göre de şöyle değerlendirin diyorum. Öyle. Gidip de yeni oyunculardan tavsiye almayın. Bu konulara dikkat edin. Şimdi madem konusu açıldı şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi beni gören bir arkadaşı bana yazdı. Dedi ki abi böyle böyle ben de Lords Mobile kanalı oluşturabilir miyim? İçerik olarak ne atabilirim? Şimdi arkadaşlar ona dedim ki gerçekten gerçekleri söyledim. Yoksa benimle alakası değil. Ben neredeyim o nerede? Yeni başlayacak düşünün. Ama şimdi şu var. Ben şöyle bir şey istemiyorum. Şimdi söylüyorum ama şimdi düşünsenize sıfırdan başlamış. Yeni başlamış 1 aylık 2 aylık hadi diyelim 5 aylık. Ya bu insan Lords Mobile'ı öğrenmiş olamaz. Önünde bir ton yol vardır. Ekipmanları yapamamıştır. Savaşları yapamıyordur. Sen insanlara ne öğretebilirsin arkadaşım? Bu bir counter değil ki eline silah alasın da gidip de çatışasın milletle. Bu bir öğretilecek bir şey değildir yani. O aksiyonu yaşamak için eline silah alıp gidiyorsundur mesela. İnsanlar o heyecana, o konuşmaya bilmem neye kapılıyordur ama bu strateji oyunu. Bir şeyleri öğretmek zorundasın, yapmak zorundasın, bir şeyler almak zorundasın. Bunun için burası zor bir platform. Ondan dolayı o arkadaşa da dedim ki kardeşim sen yeni oyuncusun. Bu işleri yapman senin için zor. Çünkü ben onun ekipmanını falan gördüm dedim ki arkadaşım sen daha bu işin içinden kendin çıkamamışsın. Nasıl yapacaksın? Dinler dinlemez insanların kendisi bilir arkadaşlar. Ben sadece size söylüyorum böyle böyle. Bakın herkes ben yapabilirim, ben edebilirim, ben biliyorum moduna girer. Yanlış yönlendirir insanları. Sizi yanlış yönlendirir. Yarın yamalak yanlış bir şekilde zaman kaybına uğrarsanız yaptığınız işi başka bir şey yapılacaktır. Size der ki şunu yapın, tak gittiniz. Bunun için seçimlerinizi düzgün yapın. Aynı buradaki mağazada kendi kendinize seçmeniz lazım. Ben söyledikçe bana uygun mu, değil mi? Bunu almalı mıyım, almamalı mıyım? Yeni oyuncuyum, benimle ilgisi yok gibi kendi kendinize burada tercihinizi nasıl yapıyorsanız insanları da o şekilde değerlendirin. Beni bile takip ediyorsanız deyin ki ya ben bu adamı takip ediyorum ama niye? Böyle arkadaşlar. Yani bakın görün ona göre yönünüzü çizin. Herkesin peşinden de gitmeyin. Ben 7 sene bu oyunu oynadım. 7 sene sonra ben
bu şekilde video atmaya başladım. Elime geçen bir şey yok. Elime geçen bir şey yok arkadaşlar. Ama 7 sene sonra atmaya başladım. Ben daha sıfırdan başlar başlamaz bu işe girmedim. Yani video yapmaya başlamadım. 7 sene ben bu oyunu oynadım. İnsanlara önerim de bu şekilde. Eğer ki yapmak istiyorsanız yapın ama iyice öğrendikten sonra sıfırdan ben geldim. Ne güzelmiş, hadi ben kanal yapayım falan filan. İnsanlar şöyle edeyim böyle edeyim. Ben sağda solda görüyorum öylesine böylesine milleti yönlendiriyorlar. Sıfırdan bir tane oyuncu da gidiyor atıyorum mesela. Bir bakıyorsun ki onun peşine takılmış. Adam bilmiyor. Zannediyor ki o ondan bilgili. Halbuki onu tanıtan da Lords'la ilgili bir şeyler söyleyen adam da bilgisiz. Bundan dolayı bu uyarıyı buraya eklemek istedim. Arkadaşlar bu konulara dikkat edin. Kimi, neyi, niçin takip ettiğinize dikkat edin. Biraz konu uzadı arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. Bugünlük de bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın. İnşallah şans sizden yana olur. Yıldız taşı sandığından inşallah size 30 tane yıldız taşı gelir. Bize bir tane çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.